Arkadaşlar merhaba. Bu domateslerimizi dikeli 23-24 gün oldu. Büyüdüler, çiçek açmaya başladılar. 2 haftaya kadar bunlardan domates toplarız. Şimdi bunu toprak altından sulamalı pet şişeyle diktik bu şekilde. Şişemizi alıyoruz. Bu 10 litrelik pet şişe. 5 litre de olur, fark etmez. İkinci boğumdan. Yani alttan şuradan 10 santim 12 santim kadar yukarıdan. Şişe etrafına 4 tane delik deliyoruz. Matkapla veya çiviyle. Deldikten sonra toprağımızı hazırlıyoruz. Bunun videoları var kanalımızda. 35-40 santim derinliğinde şişe çapında bir çukur açıyoruz. Ve şişemizin bu deldiğimiz delikler en az 10-15 santim toprağın altında kalacak şekilde toprağa gömüyoruz. Gömdükten sonra fidelerimizi diktik. Domatesler 2 tane veya 4 tane cinsine göre diğer kenarına diktik. Şişeden 10-12 santim uzaklıkta. Ve hafif fidelere can suyu verdik. Şişelerimizi de yarıya kadar doldurduk. Tam doldurmadık. O suyla bugüne kadar büyüdüler. Çünkü bu şişe toprak altından sulama yapıyor. Şişe deliklerinden su önce hızlı akıyor, sonra yavaşlıyor. Yavaş yavaş toprağı derinlere ve yanlara ıslatıyor, nemlendiriyor. Kökler de onu takip ediyor. Bundan sonra birkaç sefer yağmur yağdı. Böyle toprakta bir kaymak tabaka oluşturdu. Ancak bu toprağa geçen bir yağmur değildi. 1-2 santimlik bir şey. Toprağın üstünde kalıyor, ertesi gün kuruyor. Çiçek açana kadar su vermedik. Şimdi bunlar meyve görene kadar yine su vermeyeceğiz. Meyveleri görünce, fındık kadar olunca artık sulayacağız bunları. Şimdi sulama çok önemli bunlarda. Evinde, balkonunda veya bahçesinde domates, biber ve diğerlerini yetiştirenler eğer sulama suyu değil de içme suyuyla, yani şebeke suyuyla suluyorsanız bunda klor vardır. Bu şekilde sularsak bunun hiçbir faydası olmaz. Bitkiye zarar olur. Çünkü topraktaki mikroorganizmaları bunları hepsini öldürür. Toprak çalışmaz. Bu yüzden domates sararır, cılız kalır, çiçek açar, açtığı çiçeği döker. Sebep budur. Bunu ben şöyle yapıyorum, dinlendiriyorum. Bir gün dinlendiriyorum. Şişede veya büyük bir havuz gibi bir yerde. Ondan sonra suluyorum. Çünkü klor uçucu bir madde ve bir gün sonra onda hiç klor kalmıyor. Bu şekilde verirsek balkonda yetiştirdiğimiz sebzelerde veya bahçemizde yetiştirdiğimiz sebzelerde sararma olmaz. İyi gelişir. Cılız kalmaz. Çiçek açar ve çiçeklerini tutar. Bunlarda hiç gübre, ilaç, hormon kullanmıyorum ben. Bahçemiz şu şekilde otlu. Bunu dikimden 30-40 gün arası daha önce toprağa ber ile 35-40 santimden alt üst ediyorum. Bu gübre oluyor. Ve ilaç da kullanmıyoruz. Çünkü fazla su verirsek böcek yapar, hastalık yapar. Bu çok az bir suyla, yani %90 sudan tasarruf ediyoruz. Yetiştiği için bunlarda böcek olmuyor. Böcekler, hastalıklar devamlı suya gelir. Ve ilaç kullanmayınca tabii ki tozlayıcı böcekler de geliyor. Onlara zarar vermiyoruz. İlaç kullanırsak zararlı böceklerin yanında faydalılar da oluyor. Ayrıca salma sulama ile sulayanlar eğer suda kireç var ise, kireç çoksa bu da aynı şekilde bitkinin gelişmesini önler, verimi çok düşürür. Aşırı kireç. Bunu da yine bir havuzda dinlendirip vermekte fayda var. Şimdi bunlar domateslerimiz, bakın gördüğünüz gibi hemen hemen hepsinde çiçek var. Bunları ikili diktik bu sırayı. Bunlar da dörtlü diktik bu şekilde. Çiçeklerini açıyor hepsi. Bu yağmurlardan dolayı altta bir kaymak tabaka oluşmuştu gördüğünüz gibi. Bunları çok hafif çapaladık. Çapalamak gerek çünkü toprağın hava alması gerek. Toprak hava almazsa bitki gelişmez, büyümez, kökler çalışmaz. Topraktaki mikroorganizmalar çalışmaz. Şimdi basit şekilde bunu
çapalayalım şu şekilde. Çok hafif 200 santim derinden şöyle toprağa hafif hava alması için bu şekilde çapalıyorum. Yaptığım bu. Fazla derine gitmiyorum. Bu hem kökler daha derine gidiyor hem de toprak hava alıyor. Toprak hava alıyor, kökler hava alıyor. Toprak çalışıyor. Toprak çalışınca zaten köklerde daha derine gider, daha geniş alana yayılır. Ve verim normalin 2-3 kat olur. Ben normalde 3 katın üzerinde verim alıyorum bunlardan. Şimdi bu ilk sırayı birinci gün dikmiştik, daha büyük. İkincisi ona göre biraz daha küçük. Gün farkıyla bile bu fark ediyor. Bu dörtlü diktiklerimiz 3. gün dikmiştim. Bunlar daha küçük. Ancak hepsi çiçek açtı ve yakında büyüyecek. Bunlar da patlıcanlarımız. Bunları da geç dikmiştik. Biberlerden sonra diktik. Ancak gelişmeye başladılar. Aynı sistemde dikiyoruz. Ve bunlar da hafif altlarını çapaladım ki bu kaymak tabaka kırılsın diye. Kaymak tabaka olursa bitki gelişmez. Bunlar da biberlerimiz burada. Aynı şekilde. Onlar da yetişiyor. Bir hafta 10 güne kalmaz. Bunlar da domates boyuna gelirler. Ayrıca burada kabaklarımız var. Bakın kış kabağı. Diplerine diktik. Şu boşluğa yayılacaklar. Burada biberiye ektik. Bunlar var. Çileklerimiz vermeye başladı. Bunların da altını çapalayacağız. Burada acı biberlerimiz var. Bunları geç dikmiştik. Bu şekilde oldu. Ve fasulyeler. Fasulyeler de bunlar da 2 haftada çıktı. 14 gün içinde bu kadar oldu. Yani 2 hafta sürmedi çıkması. Yanlarında mısırlar var. Bunlara sarılacak. Her birinin yanında birer tane mısır diktim. Bu şekilde büyümeye başladılar. Bunlara su vermiyorum. Çünkü kökleri iyice derine gitsin. Fasulye kökü normalde 1,5 metreye kadar derine gider. Ancak bunlar çiçek açmaya yakın. Su vereceğim. Yarın öbür gün diplerini dolduracağım bunların. Burada salatalıklarımız var. Bunlar da çıktı. Ve büyümeye başladılar. Bunları biraz gölge bir yere yaptım. Çünkü salatalık fazla sıcağı sevmez. Bunlar barbunya. Aynı şekilde. Bunlara da su vermiyorum şimdilik. Bunlar da 10 gün civarında çıktı. 13-14 günde bu hale geldi. Kabaklarımız var. Onlar da çıktılar. Onların da yanına mısır diktik ki bunlara salsın diye. Hepsi çıktı. Bunlara da su vermiyorum şimdilik. Kökleri derine gitsin diye. Aynı şekilde patateslerimiz var. Bunlara bir sefer yarım şişe doldurduk. Kenarlarını ekip şişenin ve toprakla kapattık. Bunlar çıkmaya başladılar. Bunlara ancak çiçek açınca su vereceğim. Biraz daha büyüyünce 15 santim kadar olduğu zaman dipleri biraz daha doldurmak gerekiyor. Arkasından suyu vereceğiz. Çiçekleri görünce patateslerde. Bunlar da yer elması. Rahatlıkla çıktı. Bu 3-4 kökten hiç olmazsa 15-20 kilo yer elması çıkar. Çok aşırı veriyor bunlar. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.